YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün bu görmüş olduğunuz yumuşacık sünger gibi kabarmalara doymayan, tavada hiç fırın kullanmadan ekmek yapımını göreceğiz. Özellikle de gösteriyorum yumuşaklığını. Sünger gibi harika bir ekmek tarifi. Çokça yapıp buzluğa atabilirsiniz. Elinizin altında hazır ekmek bulunur. Bu şekilde ben bugün 2 tava birden yaptım ve buzluğa atıyorum. Nefis oldular. Bu nefis ekmekleri nasıl yapmışım? Dilerseniz buyurun yapımını görelim. Öncelikle yoğurma kabımın içine 2,5 su bardağı ılık suyu aldım. Üzerine bir paket kuru maya, 1 yemek kaşığı toz şekeri ekledim. Güzelce karıştırdım. 2 yemek kaşığı kadar sızma zeytinyağı ekledim. Ayçiçek yağı da olur. Güzelce karıştırdım. Burada 7,5 su bardağı un var. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ekledim. Yoğurmaya başlıyorum. Biraz sulu bir hamur olacak. Daha da fazla un eklemiyoruz. Elimle gösterdiğim şekilde böyle çırpa çırpa yoğuracağım. Çok yapışkan bir hamur olduğu için yoğurmakta zorlandığımda hafif elimi ıslatıyorum. O zaman elime yapışmıyor, daha iyi çalışabiliyorum. Evet, hamuru yoğurdum. Başka kapaklı bir kabın içine aldım ve mayalanması için ılık bir ortama bırakıyorum. Evet, görüyorsunuz. Kabarmaya başlamış. Kapağını kapattım. 10 dakika kadar daha beklettim. Gördüğünüz gibi hamur taştı. Saçak saçak çok güzel bir hamur meydana geldi. Görüyorsunuz. Şimdi hamurun mayasını alıyorum. Yapışkan bir hamur olduğu için dediğim gibi elimi ıslatarak güzelce havasını aldım bu şekilde. Biraz daha yoğurdum. Ekmekten maya kokusu gelmesin diye biraz daha yoğuralım. İki ayrı tavada yapacağım. Ona göre tavaların büyüklüğüne göre ikiye bölüyorum hamuru. Öncelikle tavamızı güzelce yağlayalım. Sıvı yağ veya katı yağ fark etmez. Önemli olan iyice yağlamak. Göz kararı tavaların büyüklüğüne göre ayarladım. Birini biraz daha büyük, birini biraz daha küçük. Çünkü biri 20 santim, diğeri 22 santim büyüklüğünde tavalar kullanıyorum. Ona göre ayarladım. Elimde biraz katlıyorum bu şekilde. Kat verdim. Üzerini düzeltiyorum. Diğerini de aynı yöntemle katlaya katlaya çeviriyorum. Daha sonra yağlamış olduğum tavaya bırakıyorum.
Mayalanması için biraz da bu şekilde 20 dakika kadar bekletiyorum. 20 dakikanın sonunda ocağın orta gözlerini alıyorum. İkisi aynı büyüklükte. Orta gözünü aldım. Ocağın altını en kısık ateşe aldım. 20 dakika bu şekilde en kısık ateşte ekmekleri pişirmeye başladım. Görüyorsunuz bayağı bir kabardı. Bu kadar kabaracağını tahmin edemiyorum. O yüzden ben de böyle tencere uydurdum üzerine. Çünkü kapak yeterli gelmiyor. Bu şekilde istediği kadar kabarabilir artık. 20 dakikanın sonunda bakıyorum elime yapışmıyor. Diğeri de aynı şekilde elime yapışmıyor. O yüzden çevirebiliriz. Tabağı yağladım ve çevirdim. Göründüğü gibi harika olmuş. Her tarafı eşit şekilde pişmiş. Tekrar tavayı yağlıyorum. Diğer tarafı da güzel kızarsın diye. Buraya kadar da izliyorsanız lütfen bir beğen tuşuna basıp abone olmanızı çok isterim. Şimdi diğerini aynı yöntemle yağlamış olduğum tabağı ters çeviriyorum. Gördüğünüz gibi diğeri de gayet güzel pişmiş. Tekrar tavayı yağlıyorum ki diğer yüzü de güzel kızarsın diye. Artık üzerine normal kapak kapatabilirsiniz veya tekrar tencerelerin kapağını kapatabilirsiniz. Yapışma olmaz. Bu şekilde de 10 dakika tekrar kısık ateşte altı kızarana kadar ekmekleri pişiriyoruz. Görüyorsunuz görüntü muhteşem. Lezzetini bir tadabilseniz o kadar lezzetli, yumuşacık böyle sünger gibi bir ekmek tarifi. Gerçekten benim tarifimle yaparsanız harika bir ekmek yemiş olursunuz. Bakınız yumuşacık sünger gibi, asla içi hamur değil kesinlikle. Zaten başında da videonun gösterdim içini. Rengi de tadı da harika oldu. Çevirelim bakalım. Evet, altı da gayet güzel pişmiş, kızarmış. Diğerini de gösterebilirim. O da gayet güzel. Biraz ilk sıcaklığının çıkmasını bekleyelim. Dilimleyeceğim. Harika oldular gerçekten. Sizler de evinizde pratik bir şekilde benim tarifimle bu nefis ekmeklerden yapabilirsiniz. Hamuru yumuşak olduğu için ekmekler de gayet yumuşak ve sünger gibi çok lezzetli bir ekmek tarifi. Bakınız dilimleyelim. İçi de göz göz görüyorsunuz, yumuşacık. Bakınız sünger gibi. Dokusunu görebiliyor musunuz bilmiyorum ama gerçekten süper oldu ekmekler. Bakınız hiç hamur değil kesinlikle, bakınız sünger gibi ve elektrik kullanmadan ekonomik bir şekilde hazırlayıp bu şekilde buzluğa atabilirsiniz. Bu ekmekler bizim için çok fazla. Ben 3 poşet yapıp buzluğa attım. Şöyle günde 2-3 dilim ya tüketiyoruz ya tüketmiyoruz. Ekmek çok fazla tüketmiyoruz. Ama gerçekten çok lezzetli oluyor. Özellikle de kahvaltıda üzerine tereyağı, reçel sürüp tüketebilirsiniz. Nefis oldular. Umarım tarifimi sizler de dener ve beğenirsiniz. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basıp, abone de değilseniz abone olup bildirim zilini açarsanız ben tarif paylaştığımda size anında bildirim gelir. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyet olsun.